esas konu yatırımla ilgili bir sinyal var mı yok mu? Yatırımla ilgili bir gereklilik gerçekten var mı yok mu? Biraz bunu konuşmak lazım. Çünkü yatırımın sinyalini piyasa dediğimiz mekanizmalar veriyor ya hep öteden beri. İşte arz var, talep var. Çok fazla üretim varsa fiyatlar dibe düşüyor. Arada eğer çok kesintili ve volatil üretim varsa spreadler oluşuyor. Bu oluyor mu Türkiye'de? Olmuyor. Türkiye'de nasıl arbitraj ticareti yapabilirsiniz? Gün öncesi piyasadan bir takım load shifting yaparak yapabilirsiniz. Yine gün öncesiyle gün içi arasında bir takım deal'lar yapabilirsiniz. Eğer tasarım bir gün değişirse balancing piyasaya birazcık katkı oradan gelebilir. Yahut bugünkü gibi çok az limitli bir frekans piyasasında gelir elde edebilirsiniz. Bu piyasa tarafı. Şebeke tarafına bakalım. Şebekede böyle bir ihtiyaç var mı? Salondaki herkes farklı bir görüşe sahip olabilir. Çünkü çok speküle edilmesi kolay bir alan ama bizim şöyle bir avantajımız var. Yaklaşık Türkiye'de 8. yılına giriyor Pure Energy'nin Virtual Power Plant'i. Şu an 3000 megawatt civarında sadece yenilenebilir santral yönetiyoruz. Ve her birini 7/24 yönetiyoruz. Yani gerçekten dengesizliklerini saat saat takip edip alıp satıyoruz. Ve şebekenin ne kadar zorlanıp zorlanmadığını da görebiliyoruz. Aynı zamanda TEİAŞ'ın yenilenebilirlerin şebekeye entegrasyonu konusunda nelere vakıf olmadığını da görüyoruz. Şebekeye gigawattlarca batarya eklemeden önce yapabileceği çok daha kolay kazanımları var şebeke operatörünün. Türkiye'deki sistem toplamda belki 70 bin, 80 bin megawatt solar artı rüzgara ulaşmadan şebekenin herhangi bir akamete uğraması için bir neden gerçekten yok. Bu dediğim gibi çok speküle edilebilir bir konu ama gördüğümüz, şebekenin nasıl işletildiğinden anladığımız, ne kadar daha fazla gelişim için alan olduğunu bildiğimiz için bu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla benim baktığım pencereden bir, piyasa tarafında bir sinyal yok. İki, enerji arz güvenliği tarafında da gerçekten bir sinyal yok. Ama sinyal yokken yatırım burada neden gündemimize girdi? Yatırımla ilgili bir sinyal regülatörden geldi. Ya da regülatör artı şebeke işletmecisi dedi ki biz YEKDEM'i bitirdik, YEKA'lar verdik bir takım. Onlar da kimisi çok gecikmeli geldi, kimisi hiç gelmedi, kimisi işte gelecek. Ve biz PPA yapmayı, yenilenebilir tedarik anlaşmalarıyla 10 yıllık, 15 yıllık sürelerle sanayi ile üreticiyi birleştirmeyi atladık, oraları gereksiz bulduk. Sonra da dedik ki okey yapılsın, yapılırken de bunların içine birebir oranda bataryalar koyulsun. Dolayısıyla tasarım çalışmayacak bir tasarım. Onun için şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Hepimiz sürecin başından bugüne kadar ve bundan sonraki belki 5 sene daha buradan nasıl bir business case çıkarı düşünmek durumunda kalıyoruz. Halbuki başlangıç noktamız yanlış. Hızlı halledilebilecek şeyler var. Bunlardan birincisi Türkiye'de şu anda toplamda işte 30-32 bin, 33 bin solar artı rüzgardan bahsediyoruz. Özellikle solarların çok büyük kısmı lisanssız yahut işte 5-1H gibi konular. Bunların dengeleme yükümlülüğü bile yok. Şimdi bir toplayıcılıkla ilgili bir şey var. İşte herhalde 25 Aralık falan günü kesinleşir. 31 Aralık'ta herkes ne yapacağını bilemez. Bir an önce şeyi anlamamız lazım. Bu santrallerin disipline edilmesi, dengesizlik yönetiminin daha iyi yapılması bu elzem bir konu. Çünkü bu olmazsa zaten şebeke bugün TEİAŞ'ın yaptığı gibi 1 megawatt yapacaksan 1 megawattla batarya koy demek durumunda kalır. Evet, lisanssızları zaten o patikadalar şu anda, oraya ilerleyecek. Lisanslı olanların da işte bu 7-8 yıldır hep konuştuğumuz bu dengeden sorumlu grup acayipliği vardı. O değişiyor. Bana göre çok geç ama yine de iyi bir gelişme. Bunun olması lazım. Üzerine gün içi piyasasındaki ürünlerin resolution'ının 1 saatten 15 dakika inmesi gerekiyor. Çünkü 1 saat yenilenebilirler için çok uzun bir dönem. Dolayısıyla her bir blokta yeni bir ürünle yeni bir para kazanma imkanı var. Ama hepsinden de belki en önemlisi elektrik fiyatının, yani serbest piyasada belirlenen, EPİH'te açıklanan fiyatın fundamental'lara, yani temellere göre belirlenmesi gerekiyor. Maliyete göre belirlenmesi ve eğer fiyat yukarı çıkıp spike edecekse bir yerde, yani bugünkü kurla galiba 90-95 dolar gibi bir yerde bir cap'imiz var. 95 dolar üstte 0 lira aşağıda bir bantta herhangi bir yatırım yapamazsınız. için söylüyorum, arbitraj için söylüyorum. Çünkü bu gelir neden Almanya'da o kadar yüksek onu da anlatayım çok kısa. -500 aşağıdaki fiyat limiti. Yukarıdaki fiyat da işte o dinamik olarak güncelleniyor artık 3500-3600 euro civarında. -500-3500 euro. Bu gün öncesi, gün içi daha da yüksek. Ama dengesizlik cap'leri artı 10.000 euro, eksi 10.000 euro. Dolayısıyla 7/24 gözünüz açık olmak, portföyünüz disipline olmak zorunda ve bunu yaparsanız flexible assetleriniz de varsa batarya gibi bundan para kazanırsınız ama bunu yönetmezseniz assetleriniz değerini kaybeder. Aslında bu kadar kolay. Bizim PowerSponge adında bir batarya portföyümüz var Almanya'da. Onları 7/24 yönetiyoruz ve 15'er dakikalık piyasalarda yönetiyoruz. Şimdi orada bir gelir modelimiz var. Onları da biraz paylaşacağım hani bir benchmark, bir hissiyat versin diye.
Onun aynısını Türkiye piyasasında ne kadar para kazanabilir diye baktık şeylere. Hani multi market arbitrajlara baktığımızda megawatt başına yıllık 12 ila 17-18 bin dolar gibi bir acayip düşük bir gelir seviyesi var. PFK'ya bakıyoruz. Orada belli bir pencere var. Ama o pencerede 200 megawatt, 300 megawatt batarya geldiğinde tıpkı İngiltere'de olduğu gibi, tıpkı Almanya'da olduğu gibi frekans gelirleri de çok hızlı bir şekilde düşecek. Dolayısıyla orada da çok bir business case yok. Aynı şeyin Almanya için Ocak 24'ten Eylül 24'e kadar olan dönem için megawatt başına bataryayı arbitraj trading, multi market trading ve de sistem frekans tutma yönünde multi olarak kullandığınızda yaratılan gelir şu an için 230 bin euro 1 megawatt başına. 230 bin euro. 230 bin euro bu sene biraz ekstrem bir sene ama 230 bin euro gelir elde edilmiş durumda. Şimdi bu niye oluyor? Almanya'da bu sistem, bu arada Almanya'daki sistemi de ben çok daha geliştirilmeli diye görüyorum. Yani Almanya'daki sistemin en iyisi olduğuyla ilgili hiç öyle hayallerim yok. Ama niye bu oluyor? Çünkü en başta olmayan o yatırım ya da piyasa sinyaline bir bakalım. Ukrayna kriziyle beraber solar kapasite girişleri çok hızlandı. Bu yıl sadece 12-13 gigawatt solar eklendi sisteme. Tekrarlıyorum, 12-13 gigawatt bir yılda, hatta Eylül sonuna kadar eklenen. Rüzgarda da yaklaşık 4,5 civarında gerçekleşme. Dolayısıyla sistem şuraya geldi. Yaklaşık 90 bin megawatt soların, 80-82 bin megawatt rüzgarın olduğu bir sisteme dönüştü. Böyle bir sistemin şu andaki batarya kurulu gücü 1,5 gigawatt. Dolayısıyla bir sinyal var. Diyor ki piyasa kendi kendine oluşturduğu mekanizmayla, sistemle, arz ve taleple diyor ki volatil üretim, kesintili üretim, yenilenebilir üretim sistemde artıyor ve artacak. Bütün termikler, kömürler phase out oluyor. Gazlar bir kısmı devreden çıkıyor. Nükleerler zaten gitti. Dolayısıyla stabil üretim gitgide azalıyor. Önünüzde diyor belki 7, belki 10 senelik inanılmaz bir fırsat penceresi var. Gidin ve batarya yatırımı yapın diyor sistem. Ve bunun için ne yapıyor yatırımcılar? Şu anda yine Eylül sonu itibariyle kapasite başvurusunda bulunulan toplam batarya kapasitesi 160 gigawatt. En azından beklenen hedef 2030'da 18-20 gigawatt civarında batarya kapasitesi. Ama 2030'da geldiğimizde soların 150'ye, rüzgarın da yaklaşık 120 gigawatt'a gelmesi bekleniyor. Kesintili üretim miktarı arttıkça bunun korelasyonla birlikte belli bir miktarda artması çok doğal ve piyasanın bize söylediği şey bu. Ama biz piyasa değil, regülasyon ya da şöyle söyleyeyim, hani sonuçta herkes birbirini tanıyor artık bu salonda. Know-how'a, teknik bilgiye değer verilmesi gerekiyor. Ama biz bunun yerine megawattı X dolar ya da 50 bin, 100 bin dolar olan ticaretin yapıldığı bir şeye kendimizi mahkum ediyoruz. Buradan da bir inovasyon, bir şey maalesef istediğimiz ölçüde çıkmıyor. Hı-hı. Hayır. Değil. Çünkü çok hızlı bir penetrasyon var. Aylardır, yıllardır bekleyen büyük utility'ler bile çok büyük investment planlar açıkladılar ve bu marj yaklaşık işte 7-8, belki 7-10 yıl içerisinde biraz dalgalanarak da olsa aşağı doğru inecek. Biz de bu konuda yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl bataryeden ne kadar bir gelir elde edilebilir diye. 70-80 binden tutun 80-200 bine kadar beklentiler var. Ama hepsi bir şekilde bir takım simülasyonlarla, bir takım öngörülerle yapılıyor. Çünkü hepimiz geleceği sadece tahmin edebiliyoruz. Bunun da tabii ki esas belirleyicisi bu bahsedilen renewable hedefler ne kadar hızlı gerçekleşecek? Nükleerlerin mesela bir geri dönüşü olacak mı falan gibi böyle çok makro konular ama benim kişisel görüşüm bunların hepsinin gerçek ve gerçeğin etrafında bir parazit yapan ses diyelim. Etrafındaki her şeyin gerçeği sadece bizim kafamızda distract ettiğini düşünüyorum. Çünkü trend belli. Teknolojik olarak buradaki gelişim tıpkı rüzgar santrallerindeki teknoloji gelişimi gibi, tıpkı solardaki gibi, bunlardaki maliyet düşüşü yine tıpkı solar ve rüzgardaki gibi batarilerdeki maliyet düşüşü zaten Moore kanunu gibi aynı hikaye. Dolayısıyla teknolojik olarak işlerin çözüleceğiyle ilgili hiçbir şüphem yok. Sektörün de bence bir şüphesi yok. Bu işte Çin'de mi olacak, Almanya'da mı? Yani Almanya'da zaten olmaz da bu saatten sonra. Mesela Türkiye bunun bir parçası olabilecek mi falan. Bunlar konular ama teknolojik olarak yetersiz ya da maliyet olarak yüksekte kalmayacağımızla ilgili bence en kolay assumption bu. Ama o assumption'ın üstüne piyasanın nereye evrileceği, bir de işin jeopolitiği tabii ki çok karmakarışık bir konu. Buna göre farklı senaryolar var gelirler için. Baktığımızda feed-in tarif falan gibi mekanizmalar dışında farklılaşan yeni bir tasarım çıkmadı.
Avrupa'nın genel olarak iki tane cevabı var konuya. Bir, piyasaların harmonizasyonunun daha da fazla arttırılarak day-ahead'den başlayıp hatta uzun dönemli kapasitelerin, interkonektör kapasitelerin couple olmasından başlayarak bu bahsettiğim şey 15-20 sene önceden başlayan ve bugün geldiğimiz ileride frekans piyasalarının bile harmonize olarak çalıştığı bir şeye dönüşmesi. Merit Order'ın acaba bir cevap değil mi problemine birinci cevap oldu. İki, batarya tarafında aslında şöyle bir gerçek oluştu. Pek çok üretim varlığı, rüzgar santralleri, işte solarlar bu cannibalization efektten hep tek yönlü muzdarip oldular. Yani çok fazla olduğunda bu yatırımlar, fiyatlar düştü ve onlara cezalandırıcı bir geri dönüş oldu. Fakat bateri bunu da kâra çevirebilen, fiyatlar yükseldiğinde de kâra çevirebilen güzel bir asset class. Buna gösterilen bütün bu ilgi ve bu kadar yatırım iştahının nedeni de aslında merit order sisteminin devamlılığı yahut bundan sonra da hani çok majör bir değişiklik olmayacağı varsayımına dayanıyor. Çünkü merit order'a cevaben ne kadar fazla bateri varsa bu duck curve dediğimiz, o ördek eğrisi dediğimiz meseleyi daha smooth, daha flat hale getirecek bir yapı sunmuş oluyor ve aslında hala merit order'ın önünü açan ve devamlılığını sağlayan bir sistem olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.